Trendyol'dan ya da Hepsiburada'dan aldığınız bir ürün sahte çıktı. Satıcı da ortada yok. Platforma başvuruyorsunuz. Onlar da diyorlar ki biz sorumlu değiliz. Ve açıkçası haklıydılar da. Ta ki Anayasa Mahkemesi'nin yeni kararına kadar. Anayasa Mahkemesi 2 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'nin e-ticaret hukukunu temelden değiştirecek bir karara imza attı. Bugün o karara ve sonuçlarına beraber bakacağız. Merhaba, ben Ayşegül Zengin. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Son 10 yıldır teknoloji hukuku alanında uzmanlaşıyorum. Bu alanda yurt dışında yüksek lisans yaptım ve şirketlere teknoloji hukuk alanında danışmanlık veriyorum. Bu kanalda yapay zeka, kişisel veriler ve dijital haklar konusundaki gelişmeleri sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Önce mevcut tabloya bakalım nasıl işliyordu bu sistem. Trendyol, Amazon, Hepsiburada, Neon1 bunların hepsi aracı hizmet sağlayıcı. Hukuki isimleri bu. Yani satıcı değiller. Bir platform kuruyorlar, bir ödeme altyapısı kuruyorlar ve satıcı ile alıcı arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Siz o platform aracılığıyla satıcıya ulaşıyorsunuz. Satıcı da o platform aracılığıyla tüketiciye ulaşıyor ve ürünlerini gönderiyor. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda aracı hizmet sağlayıcılarla ilgili düzenleme şu şekildeydi. Aracı hizmet sağlayıcılar, platformlarından satılan ürün ve hizmetlerle ilgili hukuka aykırı durumlardan sorumlu tutulamazlar. Bu ne demek? Bir satıcı o platformu kullanarak ürün ve hizmetlerini satıyor ve tüketiciye ulaşıyor. Ancak aracı hizmet sağlayıcı sadece bir aracı olduğu için, o ürünü satan o olmadığı için hukuken hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz diyordu bu iki kanun. Ve pratikte şu oluyordu. Siz diyelim bu platformlardan bir ürün aldınız. Bozuk çıktı, sahte çıktı, ayıplı çıktı. Satıcıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Satıcı ya kabul etmiyor ya da ortalarda yok. Platforma ulaşıyorsunuz. Platformda diyor ki ben sadece aracıyım, beni ilgilendirmez. Ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz bu durumda. Ama artık bu durum değişiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu dengeleri tamamen değiştiriyor. Bu karar bir boşluktan değil, gerçek bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi internet üzerinden satın alınan bir malla ilgili bir manevi tazminat davası inceliyordu. Evet, kurallar aracı hizmet sağlayıcıların hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını söylüyordu. Ancak hakim bunun adil bir düzenleme olmadığını düşündü ve bu sebeple Anayasa Mahkemesi'ne ilgili kuralların iptali için başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi 12 Şubat 2026'da kararını verdi. Ama geçen hafta yani 2 Haziran 2026 tarihinde resmi gazetede yayınlandı bu karar ve biz böylece bilgi sahibi olduk. Peki ne dedi Anayasa Mahkemesi tam olarak? Mahkeme şu tespiti yaptı. Platformlar hem ödemeyi alıyor, hem lojistiği yönetiyor, hem satış sürecine aktif olarak müdahale oluyor. Bu kadar aktif olan bir aktörün iş sorumluluğa geldiğinde ben sadece aracıyım, ben hiçbir sorumluluk kabul edemem demesi adil değil dedi. Burası önemli bir nokta çünkü Anayasa Mahkemesi adil denge ve orantılılık kavramlarının üstüne basıyor bu kararda. Yani tüketicinin aleyhine adil olmayan bir düzenleme olduğu için bu hükümleri iptal etti Anayasa Mahkemesi. Kararın en kritik kavramsal yeniliği aktif aracı hizmet sağlayıcı. Açıkçası şimdiye kadar Türk e-ticaret hukukunda aracı hizmet sağlayıcılar pasif platformlar olarak görülüyordu. Ama Anayasa Mahkemesi bu kararda şunu sordu. Gerçekten pasif mi bu platformlar? Yani bugün internetin, bugün online alışverişin geldiği noktaya baktığımızda bu platformların gerçekten pasif olduğunu kabul edebilir miyiz? Düşünün, bu platformlar fiyat önerisi yapıyor, reklam algoritmasıyla ürünü öne çıkarıyor, kampanyalar organize ediyor, ödemeyi kendi sistemlerinden geçiriyor ve çoğunlukla da bir lojistik sistemi kuruyorlar. Peki böyle bir platformun gerçekten pasif olduğunu kabul edebilir miyiz dedi Anayasa Mahkemesi. Bu yüzden de bu platformların pasif değil, aktif aracılar olduğunu ve sorumlulukları olması gerektiğini kabul etti. Bu yaklaşım Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası ile örtüşüyor açıkçası. Çünkü Avrupa Birliği de aynı ayrımı yapıyor. Pasif teknik aracılara güvenli liman tanıyor. Ancak aktif platformları sorumlu tutuyor ve böylece Türkiye'nin de Avrupa Birliği çizgisine yaklaştığını söylememiz gerekiyor. Peki şimdi ne olacak? Bu karar hemen yürürlüğe girmedi. 9 ay ertelendi. Mart 2027'ye kadar mevcut sistem devam ediyor olacak. Sürede iki şey bekleniyor. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir düzenleme yapacak bu konuyla alakalı. Yani iptal olan kanun hükümlerinin yerine yeni kanun hükümleri getirilecek ve biz de aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu çok daha net görmüş olacağız bu yeni düzenlemede. İkincisi platformların da kendi iç sistemlerinde bir değişiklik yapması gerekecek tabii bu durumda. Yeni sisteme göre
şikayet mekanizmalarını, satıcı denetimlerini ve tüketici çözüm mekanizmalarını değiştirmeleri ve güncellemeleri gerekecek. Onlar da muhtemelen bu hazırlıklara başlayacaklar. Ancak tam da bu noktada Anayasa Mahkemesi kararında da karşı oy yazan üyenin ortaya koyduğu gibi ilginç bir nokta var. Platformları ayıplı mal sorumluluğuna çekerseniz maliyetler artar şeklinde bir karşı oy da var bu kararda. Yani ne demek istiyor? Biraz önce söylediğimiz gibi platformlar bu sorumlulukları doğduğu noktada satıcıların denetimlerini sıklaştıracaklar, bir şikayet mekanizması kuracaklar, tüketiciler için yeni çözümler üretmek zorunda kalacaklar. Bunların hepsi de platformlara yeni bir maliyet kalemi olarak gelecek. Bu maliyetler de tüketicilere yansıtılacak. Yani eninde sonunda bu durumdan yine tüketiciler zarar görecek şeklinde bir düşünce de var. Bu da bir tartışma konusu. İlerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl şekillenecek. Yine burada unutmadan önemli bir detayı da söyleyelim. Bu karar sadece tüketicilerle yapılan sözleşmeler yani B2C satışlar için geçerli. B2B satışlar için, satıcılar arasında yapılan sözleşmeler için bu karar geçerli değil, onları kapsamıyor. Özet olarak Anayasa Mahkemesi, Trendyol ve Hepsi Burada gibi platformların ayıplı mal ve hizmet satışındaki sorumsuzluğunu düzenleyen hükümleri iptal etti ve sorumlu tutulabileceklerini kabul etti. Bu karar Mart 2027'de yürürlüğe girecek. O zamana kadar mevcut düzen devam ediyor olacak. Bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir düzenleme bekliyor olacağız. Karar sadece tüketicilerle yapılan sözleşmeleri kapsıyor ve en önemlisi de Türk hukukuna aktif aracı kavramı girmiş oldu bu kararla birlikte. Bu karar tüketiciler için bir kazanım mı değil mi konusunu da açıkçası yeni düzenleme geldiğinde hep beraber göreceğiz. O zaman tekrar konuşuyor oluruz. O zamana kadar lütfen takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.